Herkese merhaba, ben Çağan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere Pulsar modüllerin P42 Climax pluginini anlatacağım. Geçtiğimiz haftalarda Pulsar modüllerden bir mail aldım ve P42 Climax pluginini denememi istediler. Ben de heyecanla plugini indirip denemeye başladım. Kendi mixlerimde kullanmaya başladım. Kullandıkça da çok sevdim. Gerçekten harika bir plugin ve bu kadar harika bir pluginin Türk mühendisler tarafından Antalya'da yapıldığını öğrendiğimde de çok mutlu oldum. Piyasadaki rakipleriyle kıyasladığımızda çok daha iyi sonuçlar veriyor. Çok daha gerçekçi tınlıyor diyebilirim. Pulsar modüler Ziyad Sidavi tarafından oluşturulmuş bir proje. Ziyad Sidavi kendisi Amerika'da ve çeşitli yerlerde akademik geçmişi olan müzik teknolojileri konusunda oldukça hakim bir insan. 3 yıl önce Antalya'ya yerleşiyor ve kendisine bir ekip kuruyor. P42 Climax plugin'i de bu şekilde doğmuş oluyor. Bu plugin'i yaparlarken şu an piyasada bulunmayan Wolfbox içerisindeki bir transformatörden ilham almışlar. Bu transformatörü olabilecek en iyi şekilde dijitale aktarmaya çalışmışlar. Kendileriyle yaptığım görüşmede piyasadaki diğer rakipleri gibi sadece belirli harmonik içeriklerini kodlamadıklarını, her türlü elektriksel dalgalanmayı bile bu plugin içerisindeki koda yansıtmaya çalıştıklarından bahsettiler. P42 Climax o transformatörün bir emülasyonu değil, aslında çok daha yenilikçi bir çalışmanın ürünü. Evet, ilham kaynağı o transformatör ama daha sonra üzerine çeşitli filtre katları ve çeşitli şeyler entegre ederek plugin'i oldukça zenginleştirmişler. Zaten ben de birazdan sizlere çeşitli ses örnekleriyle bu plugin'i duyurmaya çalışacağım. İsterseniz şimdi plugin'e bir göz atalım. Plugin'e biraz test sinyali gönderelim ve nasıl cevaplar verdiğine bir bakalım ve bunları yorumlayalım. Evet, P42 Climax pluginimize şöyle bir göz atacak olursak üstündeki parametrelerden biraz söz edelim. 15 Hz ile 500 Hz arasını kat edebileceğimiz bir high pass filter bulunmakta burada. Bu tarafta 150 Hz ile 20 kHz arasına müdahale edebileceğimiz bir low pass filter bulunmakta. Bunların Q değerlerine birazdan bakacağız zaten. Burada filtre tiplerini seçebileceğimiz A ve B olarak iki buton bulunuyor. A daha yuvarlak diye tabir edebileceğimiz bir Q değerine sahip. B ise biraz daha punchy olarak değerlendirebileceğimiz bir değere sahip. Alt ve üst frekanslara ekstra harmonik zenginlik katabileceğimiz low shelf ve high shelf butonları bulunmakta. Bunların da sinyal içerisinde nasıl bir Q değeriyle sinyale müdahale ettiklerine az sonra bakacağız. Air bulunmakta. Burası da gene çok iyi düşünülmüş. Çünkü özellikle mix bus kanallarında EQ haricinde bir zenginlik katmak istiyorsak sinyale bu kat bizim oldukça işimize yarayacaktır. Bu tarafta sinyali mid ve side olarak kontrol edebileceğimiz bir alan bulunmakta. Şimdi sinyal mono olduğu için bu katı göremiyoruz. Ama normalde burada mid ya da side'a ekstra olarak farklı değerlerde müdahale edebiliyorsunuz. Burada input drive bulunmakta. Yani sinyalin giriş katına müdahale edebiliyoruz ya da çıkış katına müdahale edebiliyoruz. Burada da saturasyon oranını belirleyebiliyoruz. Şuradaki oka basarsanız eğer de burası otomatik gain gibi çalışıyor. Yani sinyalin giriş ve çıkışındaki ortalama değeri bize sunuyor. Böylece sinyal ekstra azalıp ekstra artmamış oluyor. Burada da sinyali prosesli ya da prosessiz olarak duyabileceğimiz wet ve dry kısımları bulunmakta. Yani bu bölümde de oversampling seçeneğimiz mevcut. Oversampling'i 3 ayrı şekilde uygulayabiliyoruz. Vintage, Intel ve HD diye isimlendirilmiş. Burada zaten gecikme oranlarını belki siz göremiyorsunuzdur. Ben söyleyeyim. Mesela HD'deyken gecikme oranı 2699 sample. Vintage'dayken 2744 sample gecikme ve Intel'deyken de 2715 sample gecikmeye uğruyor. Burada da sisteminizin el verdiği ya da sizin istediğiniz oranda artık hangi kanala uygulama yapıyorsanız, master kanal mı, mixbus mu ya da kanal üzerinde mi kendiniz bu oversampling seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Plugin'in bize nasıl bir harmonik verdiğini isterseniz bir bakalım. 1 kHz'lik bir test sinyali gönderdiğimizde bakalım bize nasıl harmonik cevapları oluyor bu plugin'in. Ya şu an hiçbir şey açık olmadığı halde 1 kHz'de sinyal gönderdiğimizde 2 kHz'e, 3 kHz'e ve biraz da 4 kHz'e bir sinyal gönderimi
söz konusu. Peki bu satürasyonu arttırdığımızda bize nasıl bir cevap veriyor? Bir de ona bakalım. Gördüğünüz gibi her yere bir frekans gönderimi oluyor. Bu da harmonik açıdan ne kadar zengin olduğunu bize aslında gösteriyor. Peki mesela dry aldığımızda ne oluyor? Sinyali dry kısma çektiğimizde evet neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Tertemiz bir sinyal elde etmiş oluyoruz. Ama bunu wet'e aldığımızda yani proses ettiğimizde plugin'i gördüğünüz gibi oldukça zengin bir içeriğe sahip harmonik açıdan. Peki nasıl bir Q değerlerine sahip? Şu parametreler bize nasıl cevaplar veriyor? Şimdi de ona bakalım. Bakın low shelf açtığımızda görüyor musunuz değişen Q değerlerini? Bayağı EQ gibi çalışıyor diyebiliriz bunun için. Bakın buradan frekansı boost edebiliyorum. Buradan istediğim frekansı seçtikçe Q değeri de değişkenlik gösteriyor. Bir de şunu merak ediyorum. Bakalım filtre katı nasıl çalışıyor? Oldukça temiz ve net çalışıyor diyebiliriz burası içinde. High shaft'ta neler yapıyor? Bayağı pull tekstili bir curve'e sahip. Bakar mısınız? AB arasında çok ufak bir değişkenlik var. Yani aslında Q değerini hani sanki 18 dB'de değil de 24 dB'de kesiyormuş gibi ya da 6 değil de 12'ymiş gibi bir çok ufak bir değişim gösteriyor. Aynen burada birazcık daha belli oluyor. Bakın saturasyon kısmını açtığımızda da Q değerinde enteresan hareketler oluşuyor. Yani burası da mixinize ya da sesinize oldukça iyi bir şekilde harmonik zenginlik katacaktır. Şimdi isterseniz biraz da ses örnekleriyle plugin'i bir kurcalayalım, bir hırpalayalım. Bize nasıl cevaplar veriyor, nasıl duyuluyor bu hareketler bir onlara bakalım. Sonra tekrar beraber olacağız.
Evet, bugün sizlere P42 Climax pluginini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kafanızda bir şeyler canlanmıştır. Siz de demosunu indirip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanala abone olmayı ve videoyu likelamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.